Merhaba, ben Orkun. Kayağa yeni başlayanlara tavsiyeler vereceğiz. Evet, kayağa yeni başladınız. Ne yapmam lazım diye düşünüyorsunuz. Bilgisayarın karşısına oturduğunuz belki ürünlere bakıyorsunuz. Karşınıza inanılmaz fiyat farkları olan ürünler çıkıyor. Kayağından, montundan, eldivenine kadar. Daha sonra ne yapacaksınız ürünleri aldıktan sonra gibi kafanızda eminim bir sürü soru var. Bunlara kısaca çok uzatmadan, videomuzu böyle 20 dakika yapmadan hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Kayağa yeni başladınız. Sırasıyla gidersek ilk yapmanız gereken bir kere kendinizi dağda koruyacak ekipmanları elde etmek. Bunlar neler? Kask, tepeden başlarsak kaskınız, gözünüze goggle'ınız, kayak tipi gözlüğünüz, yüz maskeniz, soğuk şartlarda bunlar dağlarda en çok satılan şeylerdir bu arada, uyarıyorum sizi. Çünkü dağlara insanlar bana nasıl olsa gerekmez diye gider bu. Ama ondan sonra dağda soğuğa çıktığı zaman soğuğu bir kere yedikten sonra hemen içeriye girer. Mağazadan gider bir yüz maskesi veya tipi gözlüğü alır veya kask alır. Bunlar dağlarda en çok satılan ürünler oluyor o yüzden. Devam ediyorum tepeden aşağıya. Montumuz. Montumuzun içine muhakkak termo bir içliğimiz. Onun üzerine bir ısıtıcımız. Isıtıcımız üstüne biraz önce söylediğim gibi montumuz bizi dış soğuktan, ıslaktan, kardan koruyan dış katmanımız, kabuk diyoruz ona. Pantolonumuz, eldivenlerimiz, kayak çoraplarımız. Genel olarak bu şekilde özetleyebiliriz kıyafetlerimizi üzerimize giyeceğimiz. Şimdi bunlara kesinlikle sahip olmanız gerekiyor. Ondan sonra üzerinde kayacağınız kayak, ayağınıza giyeceğiniz kayak ayakkabısı, kayak bağlaması gibi ekipman tarafı var. Daha doğrusu kar üzerindeki ekipman tarafı var. Bunlara hemen sahip olmanız gerekmeyebilir yeni başladığınız için. İlk kez başlayacaksınız. Kayağı ne kadar sevip sevmeyeceğinizden emin değilsiniz. Yani çok nadirini gördüm ben bugüne kadar. Hani kayağa gidip de sevmeyeni 100 kişide belki bir kişidir ama var o bir kişi. O yüzden bunu anlamanız gerekiyor. Başta kayak malzemesinin ekipmanını, yani kara basan ekipmanı almayabilirsiniz. Çünkü bunlar dağlarda kiralanan ürünler. Kıyafeti de bazen kiralıyorlar ama hakikaten çok düşük özellikli ve eski kıyafetler oluyor. Bu sizin tecrübenizi yaşarken negatifle sonuçlanmasına sebep olabilir. O yüzden kıyafetinizi almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci kademeye geçiyorum. Bu arada ikinci kademeye geçmeden önce kıyafetlerin fiyatları ile ilgili, yani ekipmanın fiyatları ile ilgili eminim işte biraz önce söylediğim gibi çok farklı fiyatlar karşınıza çıkıyor. Çok farklı ekipmanlar için çok farklı fiyatlar. Orada sadece şunu söyleyeceğim. Bugün bir kask alacaksanız gidip de kahve dükkanından bir kask almayın. Sadece o kadar özetliyorum. Nasıl bugün bir otomobil alırken zıttırı fırt bir markanın gidip de bir otomobilini almıyorsanız, güvenmiyorsanız veya arabanıza lastik alacaksınız, çocuğunuz var o arabada, kendiniz varsınız. Gidip de hiç adını bilmediğimiz Hokotai diye bir lastiği almıyorsunuz. Gidiyorsunuz Michelin, Dunlop bir markanın lastiğine bakıyorsunuz. Onlar da kendi içine fiyatları değişiyor, orası ayrı. Güveneceğiniz bu saydığım ekipmanların tamamını bildiğiniz bu Rossignol olabilir, Salomon olabilir, bizim sattığımız markalardan örnek veriyorum. Veya bunların rakibi yine bu konuda uzmanlaşmış, dünyada adı geçen, bilinen markalardan birinin ürününü almaya lütfen gayret gösterin. Bunlar da kendi içlerinde biliyorum çok farklılar fiyatları. Orada kalkıp işte eğer bütçeniz sınırlıysa çok tepelere çıkmanıza gerek yok. Yani bugün Rossignol'ün veya Salomon'un kendi içinde mont fiyatları işte 500 lira ile 1500 lira arasındaysa sizin gidip 1500 liralık ceketi şu anda almanıza gerek yok, ihtiyacınız yok. Ve aynı şekilde gidip 700 liralık bir Oakley goggle almanıza gerek yok. Ama 200 liralık bir Oakley goggle da var. Fakat tavsiyem şu, gidip 69 liralık bir goggle'la dağda çok üzülürsünüz tipi gözlüğüyle. O yüzden markalı bir ürün alın, orada bütçenize dikkat edebilirsiniz. Fakat o markalı ürünleri alırken de diyorsanız ki benim bütçem müsait ve ben bu işi yapacağım, o zaman gidip dağ tepelerde teknolojik özellikleri çok yüksek olan, bu şu demek unutmayın, dağda size daha da fazla konfor yaşatacak. O şartlarda, soğuk ortamda, hani örnek veriyorum, dağdasınız, hava eksi 5 derece, eksi 10 derece, elinizde eldiven var. Şimdi Gore-Tex 3M Thinsulate iç ısı katmanı olan, dışı Gore-Tex kaplamalı bir eldivenin elinizi yaratacağı konforla çok daha ucuz, basit, teknolojik özellikleri olmayan bir eldivenin yaratacağı aynı değildir. O yüzden sizin tecrübenizi de çok pozitif yönde etkileyecek. Buralara dikkat edin, bunu söylüyorum. Evet, şimdi ilk bölümümüzü geçtik. Kıyafetlerimizi aldık, dağa gitmeye hazırız.
Burada yine bütçemizi ilgilendiren bazı şeyler var. Türkiye içinde kayağa gidebilirsiniz. Yurt dışında kayağa gidebilirsiniz. Yeni başladığınızı düşünürsek ilk denemeyi Türkiye içinde yapacağınızı düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Kayak merkezine günübirlik gidebilirsiniz veya kalmalı gidebilirsiniz. Günübirlik gittiğiniz zaman sabah, bunu yapan bir sürü tur var. İnternetten bulabilirsiniz. Sabah kalkıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, gidiyorsunuz, bütün gün kayak yapıp akşam evinize geri dönüyorsunuz. Kalmalı giderseniz burada da şu var. Özellikle sömestr tatilinde ve yılbaşlarında ve bayramlarda, denk geliyorsa bayram, çok doğal olarak talep çok yüksek olduğu için aynı güneydeki otel fiyatları gibi burada da otel fiyatları zirve ve rekor yapabiliyor. Çok doğal. Bu da çok doğal. Taleple alakalı bir şey. Otellere kızmayın diye söylüyorum bunu. Zaten sezonları çok kısa adamların. Bu tarihlerde gitmeniz gerekiyorsa fiyat yüksek olacaktır. Bu tarihlerde gitmeyecekseniz, başka yılın herhangi bir başka kış döneminde gidecekseniz, hafta sonları yine giderseniz fiyatınız daha yüksek olacaktır. Hafta içi gitme imkanınız varsa benim size tavsiyem, pazar gecesi, pazartesi gecesi ve salı gecesi otellerin en çok satamadığı günlerdir. Hem onları mutlu edin hem de siz normal gideceğiniz fiyatın yarı fiyatına gidin. Müthiş bir tatil yapın. Hem de kayağını öğrenin, kayak tecrübenizi yaşayın. Otel bölümünü de kenara koyuyorum. Son ne kaldı? Piste çıkıyoruz. Kayağımızı artık öğrenmemiz kaldı. Sakın ama sakın, bu şiddetli bir tavsiye, kendi başınıza kayağı öğrenmeyi kalkmayın. 2 tane sebebi var. Bir, güvenlik anlamında. Yanlış bir hareket yapıp kendinizi sakatlayabilirsiniz. İkincisi de bir kayak öğretmeninin, bir profesyonelin size baştan nasıl söyleyeyim 2 saatte 3 saatte kendi çabanızla gideceğiniz ve öğreneceğiniz mesafeyi o size 15 dakikada söyleyeceği bir kelimeyle, bir hareketle gösterebilir. O yüzden bundan kaçınmayın. Muhakkak birkaç saat ders alın. Arkasından öğrendiklerinizi siz kendi başınıza tatbik edin. Arkasından tekrar bir öğretmenle muhakkak ders yapın ve öğrendiklerinizi pekiştirin. Genel olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Yeni başlayanlara bir de son bir dipnot söylüyorum. Şu anda aklıma geldi. Şu hata da çok yapılıyor. 4x4 bir arabanız olabilir. Daha kendi aracınızla gidecekseniz. Bu hatayı yeni başlayanlar, tecrübesizler çok yapıyorlar. Benim aracım 4x4 diyorlar ama daha gittiğinizde kar üzerinde olduğunuz için size en çok ilgilendiren aslında arabanın 4x4 olması değil, lastiklerinizin nasıl olduğu. Kar lastiği veya kış lastiği dediğimiz lastikleri muhakkak kullanın. Kış lastikleriniz yoksa bile lastiklerinizin iyi olduğuna dikkat edin. Zaten dağa çıkarken değil, asıl risk dağdan inerkendir. Çünkü yukarı çıkarken arabaya frene bastığınız zaman zaten durur. Ama aşağı indiğiniz zaman duramayabilir. Eğer kış lastiğiniz varsa hiçbir sorunuz yok. Normal asfaltta gidiyormuş gibi gidip asfaltta gidiyormuş gibi geri gelirsiniz. Hızlıca üzerinden geçmeye çalıştım. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.